Büyük bir şokla Ilgaz'ın öldürülmesiyle sezon finali yapan Yargı'nın yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor. Peki Ilgaz Kaya gerçekten öldü mü? Olayın perde arkasında neler var? Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Ceylin'in itirafının arkasında yatan bomba sebepler ve acı senaryo herkesi şaşkına çevirecek. Yeni sezonda hem Ilgaz'la ilgili hem de Ceylin'le ilgili büyük sürprizler bizi bekliyor. Yekta hapse girdi ancak bomba bir oyunu daha olacak. İkinci sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezondaki sürpriz senaryolar ne olacak? Birazdan tüm bu konulara ve daha fazlasına kısa ve net bir şekilde noktayı koyacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ilgaz'ın ölümüne geçmeden önce ilk olarak yeni sezon tarihiyle başlayalım. Dizi ekibi günler öncesi sezon tatiline çıktı ve Ağustos ayının ortasında yeniden set başı yapılacak. İkinci sezonun ilk bölümünün ise 11 Eylül Pazar günü yayınlanması beklenecek. Bu süreçte yeni gelişmeler ve haberlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi gelelim asıl bomba konumuza. Tam Ceylin ve Ilgaz evleniyor, mutlu son oluyor derken olay ve Ceylin'in itirafıyla herkes şok oldu. Eren'in Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün sorusu herkese büyük bir merak uyandırdı. Tabii bu durum izleyicilerin bir kısmından büyük tepki çekti. Peki Ilgaz gerçekten öldü mü? Bu sorunun cevabı maalesef evet. Birazdan bu konuyla ilgili ince detayları ve şok gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ilgaz Kaya'yı canlandıran Kaan Urgancıoğlu yeni bir değişiklik veya anlaşma olmazsa diziden ayrıldı. Fakat bu ikinci sezonda Ilgaz'ı göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Anlaşma süresince ikinci sezonda da dizide olmaya devam edecek. Peki bu nasıl olacak? Yeni sezonda dizi düğün sahnesinden başlayarak devam edecek ve bu süreçte 6 ayda neler yaşandığını izleyeceğiz. Doğal olarak Ilgaz bu süreçte dizide olmaya devam edecek. Sonucunda ise büyük bir ihtimalle final yapılacak ve dizi 2 sezonda tamamlanmış olacak. Peki Ilgaz'ın ölümünün perde arkasında neler var? Şimdi gelelim merakla beklenen bu konuya. Eren'in bu olayla ilgili maktul kelimesini kullanması, Ceylin'e net bir şekilde Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün demesi, duruma çok fazla sert tepki vermesi Ilgaz'ın ölümüne adeta doğruluyor. Hatta Ilgaz'ın düğünde Ceylin'e "bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir" cümlesi adeta bir spoiler oldu ve sonucunda da bu ikiliyi ayıran ölüm olmuş oldu. Ilgaz gibi bir karakterin ölümü elbette herkesi üzdü ve çoğu izleyici haklı olarak bu durumu kabullenmedi. Peki Ilgaz'ı gerçekten Ceylin mi öldürdü? Olayın perde arkasında neler var? İlk olarak şunu söyleyelim. Ilgaz'ı Ceylin'in öldürmüş olması beklenmiyor. Bu fazlasıyla saçma olur. Ki zaten Ceylin Ilgaz'ı öldürmüş olsaydı Eren kapıya geldiğinde tutuklanacağını bildiği halde ve itiraf mektubu yazacağı halde elindeki bıçağı saklamazdı. Belli ki birinin suçunu örtbas edip üstlendi. Bıçağı da saksıya sakladı ve bu detay yeni sezonda en önemli ipuçlarından biri olacak. Yine de Ceylin'in Ilgaz'ın ölümüne tepkisi çok donuk oldu. İncide ve babasında adeta kendini kaybeden Ceylin'den Ilgaz'ın ölümüyle delirmesini, hatta akıl hastanesine yatırılmasını beklerdik ancak durumlar öyle olmadı. Çünkü işin içinde Ceylin'in çok sevdiği biri daha var. Üstelik olayların içinde kötü senaryoların olmazsa olmazı Yekta Tilmen de var. Şimdi gelelim bu konuya. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Ilgaz'la Ceylin'in düğününde suratı asık olan, mutsuz gözüken sadece bir kişi vardı. O da Ceylin'in annesi Gül. Önceki videolarımızda da bu ihtimali ele almıştık. Ilgaz'ın ölümüyle ilgili akıllara gelen en kuvvetli ihtimal Gül'ün öldürmüş olabileceği ihtimali. Ceylin'in annesini korumak için suçunu örtbas edip üstlendi. Gül'ün böyle bir şey yapmasının en önemli sebebi ise Zafer'in katilinin hala Çınar olduğuna inanması. Çünkü Çınar serbest bırakıldı ve diğer taraftan Serdar kaçtı. Doğal olarak Gül, gerçek katilin ortada olmaması ve hapse atılmaması sebebiyle Çınar'ın serbest bırakılmasının bir tezgah olduğunu düşünebilir. Serdar bir şekilde şimdilik kaçmayı başardı. Durumlar böyle olunca Gül Çınar'a kilitlendi ve durumları kabullenemedi. İşte tam bu noktada sahneye Yekta'nın çıkması bekleniyor. İşlediği büyük suçlardan dolayı nihayet tutuklanan Yekta, kirli planlarına içeriden kaldığı yerden devam edecek. Engin hapisteyken neredeyse herkesin hayatını karartmıştı. Şimdi ise Yekta hapisteyken Ceylin'den intikam almak isteyecek. Zaten Yekta tutuklanırken Ceylin'e kötü kötü bakmıştı ve adeta intikam çanları çalmıştı. Serdar'ın ortadan kaybolduğunu ve Çınar'ın serbest bırakıldığını öğrenen Yekta, Ceylin'in annesini Kaya ailesine karşı kışkırtabilir. Çınar'ı bilerek serbest bıraktıklarını, el birliğiyle büyük bir kumpas kurduklarını, sırf Kaya ailesi aklansın diye Zafer'in gerçek katilinin serbest kaldığını söyleyerek Gül'ün aklını fena halde çelebilir. Hatta şunu da söyleyebilir. Madem Zafer'i Çınar değil bir başkası öldürdü, o zaman gerçek katil nerede? Neden hapse atılmadı? İşte bu kritik detay Ilgaz cinayetinin temelini oluşturabilir. Böylece Yekta Ceylin'den tam anlamıyla intikam almış olacak. Peki yeni sezonda Ceylin nasıl serbest kalacak? Ilgaz'ın yaşamasıyla ilgili çok az da olsa bir ihtimal var mı? Şimdi gelelim bu konulara ve diğer sürpriz gelişmelere. İkinci sezonda elbette Ceylin'i hapiste izlemeyeceğiz. Dizi evlilik sahnesinden başlayarak devam edecek ve yeni olaylar, yeni maceralar bizi bekliyor olacak.
Bu süreçte Ilgaz ve Ceylin'in evlilikleri gayet yolunda ilerleyecek. Ancak acı olaydan sonra Ceylin'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Şayet Ilgaz'ı öldüren tahmin ettiğimiz gibi Ceylin değil bir başkasıysa Ceylin bir şekilde serbest kalacak. Aksi durumda dizi ilerlemez, senaryo tıkanır. Bu süreçte bir yandan da Ilgaz'ın ölümüyle ilgili yapılan araştırmaları ve ulaşılan ipuçlarını izleyeceğiz. Ceylin'in kurtulmasının en büyük yolu cinayeti bir başkasının işlemiş olduğunun ortaya çıkması. İkinci yolu ise cinayeti işleyen kişinin tüm gerçekleri itiraf etmesi. Böylece Ceylin serbest kalmış olacak ancak Ilgaz'ın acısıyla yaşaması pek kolay olmayacak. Peki az da olsa Ilgaz'ın yaşama ihtimali var mı? Şimdi kısaca bu konuyu ele alalım. Senaristimiz eğer isterse ve durumlar uygun olursa bir şekilde Ilgaz'ı yeniden diziye bağlayabilir. Ancak bu fazlasıyla az bir ihtimal. Bu konuda akıllara iki ihtimal geliyor. Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu ücret konusunda veya başka bir konuda yapımla anlaşmazlık yaşıyorsa böyle bir senaryo yazılmış olabilir. Eğer yeniden anlaşma sağlanırsa ve yeni sezon reytingleri yüksek gelirse bir şekilde Ilgaz senaryosu değiştirilebilir. İkinci ihtimalimiz ise Ilgaz'ın ölümünün tamamen bir oyun olması. Bir şekilde önemli bir dava veya konu için Ilgaz'a öldü süsü verilebilir. Böylece kritik bir planla Ilgaz hayatta kalmış olur. Zaten yeni sezonun ilk bölümlerinde Ilgaz'ın ölümüyle ilgili bir belirsizlik oluşturulursa durumlar daha da netleşir. Ancak tüm bu saydıklarım neredeyse olması çok zor olan ihtimaller. Ilgaz'ı canlandıran Kaan Urgancıoğlu %99 diziden ayrıldı. Bakalım %1'lik ihtimal gerçeğe dönüşecek mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Şimdi gelelim ikinci sezonda olması beklenen sürpriz senaryolara. Öncelikle şunu söyleyelim. Yeni sezonda diziye yeni oyuncular dahil olacak. Hangi isimlerin katılacağını ilerleyen zamanlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Hatta Ilgaz'ın ölümünün ardından dizi devam ederse bir ihtimal yeni bir erkek başrol bile katılabilir. Ancak Ilgaz'ın yerini alabilir mi, o eksikliği doldurabilir mi orası bilinmez. Bu konuda daha şimdiden çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de diziye Uraz Kaygılaroğlu'nun katılacak olması. Fakat bu tamamen bir iddiadan ibaret. Kesinleşen bir durum değil. Bunun yanı sıra yeni sezondaki sürpriz senaryolardan biri de Merdan'ın 6 aylık süreçteki ölümü ve Pars'la Derya Savcı'nın ilişkisi. Birbirlerine giderek yakınlaşan bu ikiliyi yeni sezonda tam anlamıyla bir ilişkiye başlamış olarak izleyeceğiz. Özellikle Pars'ı izlemek diziyi güzelleştiren en önemli sebeplerden biri olmaya devam edecek. Eren'i ise başkomiserliğe terfi etmiş bir şekilde izleyeceğiz. Öte yandan sezon finalinden önce izlemeyi beklediğimiz kritik bir senaryo ikinci sezona ertelendi. Bu senaryo ise gençleri bataklığa sürükleyen çete senaryosu. Yeni sezonda bu konuyla ilgili çok büyük maceralar ve olaylar yaşanacak. Önümüzdeki süreçte yeni videolar gelmeye devam edecek. Yeni gelişmeleri ve son haberleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.